Evet, şapkamızla devam ediyoruz. Önce ipi sabitledik. 3 zincir çekiyorum. Bir atladım. İkincinin içine 6 sık iğne. 3, 4, 5, 6. İlk ilmeği batıp ilmek kaydır, bir zincir. İkinci sıradayız. Bir tek, bir çift. Arttırdık. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 9 oldu. Hemen ip takalım araya. Üçüncü sıramızda eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batalım. Evet, dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Yine 3 tane arttırdık. Sayımız 12 oldu. 5. sırada yine eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Evet, 6. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Yine 3 tane arttırdık. Sayımız 15 oldu. Yine bir sıra düz örelim. Evet, 8. sıradayız. 4 tane tek, 1 2 3 4, bir arttır, 4 tek, 3 4, bir arttır, 4 tek, 2 3 4, bir arttır. Evet, 18 sayıya ulaştık. Tekrar bir sıra düz örelim. Evet, 10. sıradayız. 5 tane tek, 2 3 4 5, bir arttır, 5 tek, 2 3 4 5, bir arttır, tekrar 5 tek, 2 3 4 5, bir arttır. Evet, 21 sık iğneye ulaştık. Tekrar bir sıra düz örelim. Evet, 12. sıradayız. 6 tane tek batalım. 3 4 5, 6 tek, bir arttır, 6 tek, 2 3 4
5, 6, 1 arttır, 6 tek, 3, 4, 5, 6, 1 arttır. Evet, 24 sık iğneye ulaştık. Şimdi şapkamızın gidişatı bu şekilde. Her sıra söylememize gerek yok artık. En son 40. sıraya kadar örelim. 40. sıramızda 20 tek bir arttır, 20 tek bir arttır. Oraya kadar aynı yönde, aynı teknikle bir sıra arttırıp bir sıra düz. Bir sıra arttır, bir sıra düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en son 40. sıramızda 20 tek bir arttır, 20 tek bir arttır, 20 tek bir arttır yaptık. Ve 66 sık iğneye ulaştık. Şimdi 41. sırayı da düz örüyoruz. Şimdi 42. sıradayız. Artık arttırmamızı fazlalaştıracağız. Kafamızın içine girecek şekilde. 10 tane tek bir arttır yapalım. 10 tek bir arttır. Toplam 6 arttırma yapalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tek bir arttır. Evet. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 72 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 43. sıradayız. 11 tek bir arttır yapalım. Yine sıra sonuna kadar 6 tekrar 11 tek bir arttır. Sıra sonunda 78 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 11 tek yaptım. Bir arttırıyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, 44. sıradayız. Son arttırmamızı yapıyoruz. 12 tane tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. 84 sık iğneye ulaşacağız. İpleriniz işte kalın olursa değişecektir. O yüzden biraz kontrollü olun. Kafadan büyük gelirse şapkanız, o zaman arttırmayacaksınız. 11, 12. Bu 100 gram 120 metre olan iplere göre arkadaşlar bu sayılar. Şimdi gövdeyi ince ip kadifeyle, şapkayı kalın ipler yaparsanız sayılar tutmaz. Evet, şapkamızı kırmızı kısmını bitirdik. Arttırma bitti arkadaşlar. 3 ilmek kaydırıp ipimi kopardım. Şimdi beyaz iple 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Sorun değil. Evet, her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Evet, devam edelim. Toplam 3 sıra örelim. Evet arkadaşlar, beyazla 3 sıra düz ördük ve şu şekilde geri kıvıracağız. Takarken böyle geride olacak.
Şimdi şu pomponunu ucundaki pomponunu ben bu şekilde ördüm. 6 ile başladım. İkinci sırada hepsini çift battım. Üçüncü sırada bir tek bir çift. Bir sıra düz ördüm. Daha sonra da azalt, tekrar aynı şekilde azalttım. Bir tek bir azalt. Daha sonra hepsini bir azaltarak içine birazcık da elyaf koydum. Çok azıcık. Şimdi biraz ipimi de uzun bıraktım. Ve buraya da tam birinci sıraya, birinci sıra ve ikinci sıra arasına şöyle dikiyorum. Evet, birkaç sefer içinden geçirerek diktim. Düğüm atıp ipimizi keselim. Evet, şimdi gövdemize kazağımızın etek ucunu örelim. Arkadan başlayacağım. Kırmızı ile önce ipimi biraz uzun bıraktım. Ortadan başlıyorum. Burada tek katlar vardı biliyorsunuz. Bu tek katlara batarak şuraya ilmek kaydıralım. Biraz kaba göründü. Batıp çıkıp ilmek kaydırdım. İpimi şöyle uzun bırakıyorum, uzatıyorum. Aynı yere bir daha battım. Hepsini bir ikili trabzan yaptım. Neyse, ikili trabzan çok uzun oluyor. Tekli trabzan. Evet, bu sırayı tekli trabzan yapalım. Üç tane tek batıyorum. Bir taneye çift. Bunu çift yaptım. Yine 3 tane tek, bir tane çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 3 tek bir çift. Tekli trabzan olarak yapalım. Evet, sıramın sonuna geldim. İpimi biraz uzun kesiyorum. Daha sonra şuradan girip bu ipi bu tarafa alalım. Daha sonra şu ilk ilmekten içinden geçiyorum. Bu tarafa alacağım. Evet, burayı düz bir geçiş yaptık. Daha sonra beyazla devam edeceğiz. Bu ipi de kaydıralım. Şuraya bir tutturup düğüm atalım. İpi de tekrar iğneyle veya tığla içeriye çekelim. Kırmızı beyazla devam ediyoruz. Şöyle ipi sabitleyelim. İlk ilmekten
Aynı ilmeği kaydırdım. Bir zincir. Buraya da yine tekli trabzan yapalım. Bu sefer her ilmeğe bir tane tekli trabzan batıp çıkıyoruz. Üçünü bir kapattık. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğe batıp çıktım. Üçünü bir kapattım. Evet, bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Arttırma yapmıyoruz. Her ilmeğe bir tane batalım. Evet. Beyaz kısmını bir sıra ördüm arkadaşlar. İsteyenler bir sıra daha örebilir. Bu benim için yeterli. Şimdi boyun kısmını da aynı şekilde yapalım. İpi sabitleyip arkadan yine başlıyorum. Şuradaki tek katlara veya iki kat da alınabilir. Şöyle aynı yere batıyorum. Evet, yaka kısmını bir tek bir arttır yapalım arkadaşlar. Önce 3 tek denedim. Potluk yaptı. O yüzden tekli trabzan olarak bir tek bir arttır. Bir tek bir arttır. Yani yine potluk yaparsa hepsini çift batın arkadaşlar. Yani ipten falan bu fark değişik gösterebilir bu kısmı. O yüzden isterseniz hepsine çift batın veya bir tek bir arttır yapın. Evet, boyun kısmımızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi şurada kotonla ördüğüm grinçimizin iki tane düğmesi var. Yine iple yaptığım tiftik iple. Burada bu şekilde hazırladım. 6 ile başlıyoruz. İkinci sırada hepsine çift battım 12. Üçüncü sırada hepsine tek battım 12 olarak. 3 sıra ördüm düğmemi. İsteyenler dikebilir. Ben yapıştıracağım. Silikon tabancamla. Böyle iki tane örelim. Şöyle tam ortalıyorum. Evet. Düğmelerimizi de bu şekilde diktik. Ve bütün gövdemizi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Grincimizin sonuna artık geldik. Gövdeyi, kafayı yaptık. Şimdi birleştireceğiz. Bunun için ben araya böyle bir elektrik borusu takacağım. Bu hafif olduğu için ben bunu seviyorum. Su borusu takanlar var ama o da ağırlık yapıyor. Şimdi bunun kadife örenler 30 santim boyunda, koton örenler de 20 santim boyunda kesebilirler. Yani biz şöyle hesap ettiğimizde bakın buraya kadar gövde, buraya kadar da kafa hesabı yapıyoruz. Yani siz de böyle ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi gövdemi tekrardan son dolduruşlarını yaptım. Omuzlara olsun, aşağıya olsun. Parmağımla da şöyle iyice yerini açıyorum.
Evet, ta aşağıya indi yani bu. Şimdi en son tekrar şuradaki boşluğu da bir elyafla dolduracağım. Ve kafama yerleştireceğim. Burayı mutlaka doldurmamız lazım. Bu kısma hatta boncuk değil de o diğer bütün olan elyaflar var. Onunla yapınca daha böyle sarıyorsunuz, güzel oluyor. Veya bir tül. Tül de olabilir. Buraya sarabilirsiniz. Çünkü bu inci biraz zor oluyor. Boncuk elyaf. Şimdi buraya ben boşluğunu doldurup gelelim. Evet, boynumuzu doldurdum. Şimdi kafamı da yine parmağımla şöyle bir açıyorum. Bakın ne bol olacak ne taş gibi olacak elyaf doldurmanız. Ve bunu şöyle dik bir şekilde yerleştiriyorum. Evet. Ve şimdi kafamızı dikelim. Evet, dikerken kendi rengine yakın bir koton iple dikeceğim. Plastik iğneler de çok işe yarıyor. Bunlarla daha rahat dikersiniz. Çift katlı dikeceğim arkadaşlar. Düğüm attım. Şöyle ortadan ortalıyorum. Herhangi bir yerden olabilir. Şimdi ben ortadan başladım. Şunun arasından geçiriyorum ki çıkmasın kadifelerde. Çünkü ilmekler kalın olduğu için aralar boşluğu. Böyle tutturdum buraya. Çıkmasın diye. Şimdi buradan bir kafadan bir gövdeden dikelim. Evet, bu şekilde devam edelim sır bitene kadar. Evet, boynumuzu da diktik ve 60 santim boyunda bir grinçimiz oldu kadifeli örenler için. Şimdi en son bir yüz şekillendirme yapacağız. İsteyenler yapmayabilir. Zorlananlar yapmasınlar. Şöyle bir gözlerimizi aşağı çekeceğiz. Bir yüze bir ifade vereceğiz. Yine koton ipimi şöyle uzun iğneme taktım. Boyundan gireceğim. Şu boyundan diktiğimiz yerin bir üstünden giriyorum. Gözümün altından çıkacağım. Biraz zahmetli oluyor. Şöyle gireyim çapraz, sonra oradan gireyim. Çapraz ki daha kolay olacak. Evet, göz altından çıktım. İpimi uzun bıraktım. Çünkü bağlayacağız, çekeceğiz. Hemen gözüm hizasından şöyle 4 sık iğne falan kaydım. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Bir yanından da çıkabilirsiniz, sorun değil. Şöyle çekelim. Tekrar aynısını yapıyoruz. Yaparken de şöyle bir çekelim yine.
kaçmasın. İki defa yapıyoruz işlemi. Evet, tekrar aynı yerden çıkardım. Şöyle çekiyorum. Şimdi diğer gözü de aynı yapalım. Biraz daha kaydım bu tarafa bu sefer. Yine çaprazdan giriyorum şöyle. Şurayı çekip buraya yapıyorum. Yine hemen aynı gözümün hizasından 4 sık iğne kaydım. Tekrar evet, yüzümüzü şekillendirdik. Çekince daha güzel oldu arkadaşlar. İfade oturmuş oldu. Yüzü şu burası Grinch gibi oldu. Şimdi şöyle tekrar bir hafiften çektim. Şimdi burayı bağlıyoruz. Evet, ipimizi keserek ipleri içeriye itelim. İpleri de evet, yüzümüzü de şekillendirdik. Şöyle de tekrar şekilde verebiliriz. Çok da tatlı oldu bence. Şimdi şapkamızı da takalım. İsteyenler şapkayı dikebilirler. Devamlı çıkarıp takmak olmasın diye. Böyle de kıvırıyoruz. Şunları da düzeltelim. Ve Grinch'imizi tamamladık. Kadifeyle de çok güzel oldu. Boyumuz 60 santim oldu sadece. Küçük isteyenler dediğim gibi kotonla örsünler. Böyle büyük isteyenler de kadifeyle kocaman bir Grinch'iniz olsun. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet, videoyu bitirmeden şöyle biraz daha boydan görün istedim. Şöyle bir de sizi göreceğiniz şekilde ölçelim. Şuradan buraya tam 60 santim boyunda oldu arkadaşlar Grinch'imiz. Kotonla 35 santim, kadifeyle 60 santim oldu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Yani kaç gündür gerçekten çok yorucuydu. O yüzden emeğim karşı olarak da desteklerinizi eksik etmeyin. Ayrıca videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.